Kim bilir nerede, duymuyor da bizi. Ya biz üst hamurunu yapana kadar altı kuruyacak ya. Nerede ki acaba? Of! Reyhan! Hümeyra, Reyhan değil miydi bunun adı? Niye seslendiğimizde gelmiyor o zaman? Buyurun. Finally. Nerede kaldın sen? Sabahtan beri bağırıyoruz. Aynen öyle. Ses tellerim zarar gördü Reyhan diye bağırmaktan. Ayrıca senin adın söylendiği anda burada bitmek zorundasın. Anlatabiliyor muyum? Affedersiniz, bir işim vardı da. Neyse neyse. Tuz nerede? Nereye koydun? Karıştırdın gittin ortalığı ya. Burada işte. Ay gördün mü? Gözümüzün önündeki şeyi göremedik. Nasıl görelim canım? Onca işin gücün arasında. Bak karıştırma bir daha hiçbir şey. Zaman kaybettirdin bize ya. Nasıl isterseniz siz. O zaman ben şundan ekliyorum. Ekle canım ekle. Yardım etmemi ister misiniz? Yok canım senlik bir şey yok. Malzememiz eksik. Sen onu git al gel olur mu? Tamam, alayım. Ne? Semolina yok. Anlamadım. Semolina, semolina. Makarnalık irmik unu. Ha, makarnalık irmik unu. Tamam, markette, bakkalda bulunur herhalde. Bulunur, bulunur. Her yerde bulunur. Hadi git sen git. Peki. Semolina. Biz normal beyaz unla yapıyorduk. Niye istedin ki? Canım benim, biz yine yapmaya devam edeceğiz. Ortalıklarda dolaşmasın, elimizi ayağımızı bağ olmasın diye gönderdim ben onu. Ay Parla, çok komiksin. Ay ne yapayım, bir işe yaradığı yok. Bari ortalıklarda dolaşmasın. Zaten akşama kadar zor bulur yani. Bulursa da bravo. Ay boş ver Hümü, biz devam edelim hadi.
Tamam, gerisini sonra getirsin. Çıkabilirsin. Efendim? Anlıyorum. Ama biraz zamana ihtiyacım var. Tabii ki arayacağım. Sonunda buldum şunu ha. Buldum da ben de bittim vallahi. Samanlıkta yeni arasam daha kolay bulunurdu. Bu da neymiş böyle? Bunsuz olmuyor muymuş? Gerçi olmuyor ki istediler değil mi? Oh, o market de neydi öyle ha? Bizim köy kadardı maşallah. Bu durak nerede acaba ya? Ne yapıyorsun sen ya? Koskocaman cadde dururken gelmişsin dibime. Ne oluyor? Siz miydiniz ya? Ne yapıyorsun sen burada? Parla Hanım'ın bir siparişi vardı. Onu aldım eve götürüyordum şimdi. İyi hadi atla beraber gidelim. Gerek yok, ben kendim giderim minibüsle falan. Ya ne minibüsü, hadi atla gel. Ne düşünüyorsun? Yoksa motordan mı korkuyorsun? Olur mu öyle şey? Hayır tabii ki. Hadi o zaman. Şayet korkmuyorum dersen. Şu kaskını da takalım. Ben takarım. Tamam ya, ben hallettim. Tamamdır. Oldu. Hadi gidelim. Şuraya basacaksın bak. Hadi tutun bana. Ha yok, iyiyim ben böyle. Ya ne inatçı bir şeysin sen ya. Bir dakika ya, ben mi inatçıyım? Evet sen. Asıl siz bir kere Ya inat. tamam hadi. Ölmek istemiyorsan tut beni. Her şey harika görünüyor. İtalyan şeflere bile taş çıkarttın. Kendine haksızlık etme. Hepsini birlikte yaptık. İkinizin de ellerine sağlık. Teşekkürler Macide teyzeciğim. Ya bildiğimiz mantı işte. Adını da şişirip süslemişler. Hay Allah iyiliğini versin Yıldız. Haksız da sayılmazsın. Yani biraz benziyor olabilirler ama ravioli farklı bir şey sonuçta. Yesinler, anlayacaklar canım. Ay ya biz yaptık diye demiyorum. Ya her şey müthiş görünüyor. Bir şey söyleyeyim mi? Kerem görünce bayılacak. Parmaklarımızı yiyeceğiz gibi geliyor. Ay, Reyhan gelmedi mi daha? Yok. Gelseydi o son hamuru da o malzemeyle açardık. Yani olsaydı iyi olurdu ama çok da lazım değil dediğim gibi. Biz aynı lezzeti yakaladık. Doğru diyorsun canım. Bir dahaki sefer artık. Sofra hazır. Dilediğiniz zaman geçebilirsiniz. Kerem gelsin öyle geçeriz. Ben bir telefon görüşmesi yapıp hemen geliyorum. Tabii tabii. Kerem olmadan asla olmaz. Geldi. Ben bakarım. Nasıl görünüyorum Humeyra? Güzel, çok güzelsin. Rujum, makyajım. Tamam mı?
Tamam. Masada bir eksik yok değil mi? Bak ben atladıysam bile sen söyle. Eksik bir şey yok değil mi? Herkese selam. Geldi. Hoş geldin Kerem. Parla Hanım, zor oldu ama istediğiniz malzemeyi buldum sonunda. Kerem Bey de motorla yetiştirdi sağ olsun. Siz ikiniz birlikte mi geldiniz yani? İnşallah geç kalmamışımdır. Siz ikiniz yani... Bu ne? Semolina. Çok zor oldu ama buldum sonunda. Geç kaldım maalesef. Biz yemek için çoktan hallettik. Öyle mi? Reyhan kızım, sen mutfağa geç, ben de geliyorum birazdan. Hadi. Of, her şey şahane gözüküyor ya. Hadi oturalım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Ablanla Parla her şeyi senin için hazırladı. Evet, belli. Ya ben bir şey yapmadım ki. Hepsi Parlacığımın marifeti. Sen aşırı müthiş bir arkadaşsın. Hadi geçip oturalım. Ya hala o köylü kızla ne işi var Kerem'in? Birlikte gelmişler bir de. Tamam canım. Geç otur hadi. Teşekkür ederim Yildiz. Afiyet olsun. Ya bütün gün boşu boşuna aradım ya. Madem bunsuz oluyor, bunsuz yapsaydınız o zaman. Bir de bunun yüzünden o hamsi kafanın motoruna binmek zorunda kaldım. Üf ya. Abla, bekliyordum ben de seni. Sen geç bakayım şöyle bir mutfağa doğru. Yıldız abla ne oluyor? Gel. Sen Kerem Bey'le mi döndün bakayım? Evet abla ya. Yolda karşılaştık. Israr edince bindim 2 tekerlekli müsbetine. Gördün mü Parlak nasıl bozuldu? Bozuldu mu? Niye ki? Bilmem artık. Var demek ki bir şey bozuldu. Bozuldu demek. Allah Allah. Neyse. Hadi sen Elif'i yemeğe çağır da o da karnını doyursun süt kuzusu. Doğru abla. Tamam ben çağırıyorum hemen. Hadi kızım. Gel. Zafer Bey geldi. Sizinle muhakkak görüşmesi gerekiyormuş. Buyurun Zafer Bey. Bu kadar acil olan ne?
Sana arayacağımı söylemiştim. Biliyorum ama işin ciddiyetinin ne kadar farkındasın? Bundan emin olmak istedim Tarık. Sana durumu anlattım Zafer. Bahsedilen meblağlar azımsanamayacak kadar büyük. Evet, büyük. Ama işte çok büyük. Bak Tarık, bu çok önemli bir ortaklık. Bu madeni elimizden kaçırmamamız için olabildiğince hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Eğer paran yoksa bana bir an evvel bunu söyle, ortaklığı bozalım. Benim daha fazla zamanımı harcama. Senin yüzünden bu işi kaybetmek istemiyorum. Şu an piyasada benimle birlikte bu işi yapmaya can atacak çok sayıda kişi olduğuna hiç kuşkum yok. Nasıl buldunuz Macide teyzeciğim? Eline sağlık kızım. Daha önce hiç yememiştim. Sayende tatmış oldum. Belki 10 kere İtalya'ya gittim ama Roma'da bile böyle bir ravioli yemedim. Ya gerçekten mi Hümi? Gerçekten tabii. Efsane olmamış mı Kerem? Tabii bayağı uğraşmışsınız belli. Yani 10 tane İtalyan şef bir araya gelse böylesini yapamazdı. Parlacığım, İtalya'da bu tarifle bir restoran açsan oradaki tüm şefler aç kalırdı. Ay, elinde pek bir lezzetliymiş. Ay, ne yapsan aşırı güzel olurdu. Başka ne var? Hah, su. Biz geldik. Oy gözlerine kurban oldum. Hadi oturun sofraya, yemekler soğumasın. Hadi Elif'ciğim otur. Hadi kızım, geç otur sen de. Hadi afiyet olsun hepimize. Afiyet olsun. Ne diyorduk? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Güzel kızım. Sen acıkmadın mı? Neden yemiyorsun? Ne oldu Elif? Bu ne? Neden sadece benim önümde var? Ramoli miymiş neymiş? Şu şey yaptı, parlak. Romali mi? O neymiş? Aman tuhaf tuhaf şeyler. İtalyanlar yermiş bunu. Bunu sana ayırdık, gerisini de pay ettik kızım. Acaba güzel bir şey mi bu Romali? Ye işte kızım, onlar seni. Ye de görelim bakalım bu neymiş baş tacı ettikleri şey. Tadı nasılmış? Bu mantı. Hay yaşa be Elif'im. Şunca az çocuk bildi. Ay salonda dedim de üstüme güldüler. Hele o parlak kıkır kıkır etti vallahi. Yani aslında aynen. Mantık aynı. Hamuru açmışlar. İçine malzemeyi koymuşlar. Adına da mantı değil, ramoli demişler. Ramoli ne komik isim değil mi? Ramoli, ne oli da? Sizin oralı demek ki bu ramoli.
Ya değdi ama değil mi yetiştiğine? Değmez mi? Ya çok korkuyordum yetişemeyeceksin diye. Altında aslan gibi motosikletim var. Tabii ki de yetişirim. Ya motosiklet demişken o kız ne alaka? Ha, yolda karşılaştık. Ben de geçerken aldım. Çok yüz veriyorsun şu kıza Kerem. Yok artık abla ya. Ne yapsaydım, yolda mı bıraksaydım? Çocuklar. Tamam anneciğim, özür dilerim. Tarık abi nerede? Bu kadar uğraşmışsınız, madem o da yeseydi. Bugün de uzamış işi. O kadar çok çalışıyor ki böyle küçük keyiflerden mahrum kalıyor tabii. Ne yapsın? Şirketteki herkes onun ağzının içine bakıyor. Yani Tarık olmadan işler doğru düzgün yürümüyor. Anlayacağınız. Zafer, seninle bir anlaşma yaptık. Bu maden işletmesini ne pahasına olursa olsun birlikte açacağız dedik. Bu yüzden elimden geleni yapıyorum zaten. Sadece şu anda biraz nakde sıkışığım ve onu halletmeye çalışıyorum. Anlayacağın, ortaklığı bozmak gibi bir şey söz konusu değil. Eğer aklında böyle bir şey varsa şimdiden çıkar onu. O zaman elini çabuk tutsan iyi olur Tarık. Yüzdük kuyruğuna geldik işte. Bu noktadan sonra sırf sen para bulamıyorsun diye ben bu işten olmak istemiyorum. Beni istiyor muyum sanıyorsun? Hem de o kadar işin usulsüzlüğüne, kirine, pisine bulaşmışken. Hayır, istemiyorum. Bak Zafer, birlikte bu işin üstesinden geleceğimize dair inancım tam benim. Aksini bile düşünmek istemiyorum. Ancak senin ofisime habersiz gelmen, böyle tehditkar laflar söylemen hiç yakışık almıyor. Ne yapmamı istiyorsun Tarık? Eğer İzmir'deki toplantıya gelmiş olsaydın, ben şu an burada... Tarık Bey, kusura bakmayın. Misafiriniz olduğunu bilmiyordum. Bunu öğrenmek için sekreterime sormanız yeterli Rana Hanım. Bundan sonra uygun olup olmadığımı lütfen kendisine sorun, öyle gelin. Peki, özür dilerim. Yalnız sizin onaylamanız gereken görseller var. Şimdi sırası değil. Onları sekreterime iletin, bana ulaşır. Peki, nasıl isterseniz. Kusura bakma lütfen. Nerede kalmıştık? İzmir. İzmir toplantısıyla ilgili. Bu ne şimdi ya? Bu adam bir şeyler karıştırıyor olmalı. Neyse, öğrenirim bir şekilde. Söylediğim gibi güvenlik tedbiri olarak o toplantıya katılmadım. İzmir'deki toplantıda her şeyin ortaya çıkma riski vardı. O yüzden geri döndüm. Peki, bu argümanını kabul ettim diyelim. Peki söyler misin bana Tarık? Sonrasında buluşmak için beni niye aramadın? Eğer ben bugün buraya gelmemiş olsaydım, bu konuşmaları ne zaman yapacaktık biz? Daha ne kadar bekletmeyi düşünüyordun beni? Zafer, finans sorunu çekiyorum görüyorsun. Bunu anlamak bu kadar güç mü? Orasını anladım ama sen de şunu anla. Bu arazi çok önemli. Elimizden kaçırmamamız lazım. O yüzden de olabildiğince seri hareket etmek gerekiyor. Ne yapıyorsan yap, bir an evvel hallet şu işi. Aslında mutfak tam olarak benim olayım değil. Ama böyle farklı lezzetleri denemeyi seviyorum. Tabii, insan ne de muvaffaksa o tarafa doğru yönelmeli. Yani değil mi? Ben mesela lazanyada da çok başarılıyımdır. Bakıyorum da İtalyan mutfağına pek bir hakimsin. Öyle. Yani modasını sevdiğim kadar yemeklerini de seviyorum.
Hatırlarsan workshop için bir süre İtalya'da kalmıştım. Çocuklar, beni mazur görün. Ben odama geçiyorum. Size afiyet olsun. Sağ ol anneciğim. Ya nereye? Hiçbir şey yememişsiniz bile Macide teyzeciğim. Yoksa beğenmediniz mi? Estağfurullah. Ellerine sağlık. Fakat tansiyonum var, dokunuyor. Ya. Evet, tansiyonu var. Çok yüklenmesin. Tamam madem. Buon appetito o zaman. Teşekkür ederim. Size afiyet olsun. Sen şimdi bir de sufleyi gör. En az bunlar kadar lezzetli. Bayılacaksın Kerem. Yani sen eğer bunları beğendiysen suflede aklını yitireceksin. Kolay gelsin. Sağ olasınız Macide Hanımcığım da. Siz niye kalktınız? Ben de bakacaktım şimdi bir arzunuz var mı diye. Bir isteğim var da Yıldız'ım, sofraya değil, odama. Kalktım ben sofradan. Ama siz bir şey yemediniz. Yiyemedim. Allah'ın gücüne gitmesin. Şu Parla'nın hazırladığı şey yutulur gibi değil. Ya bana diyeydi, şöyle açardım bir güzel mantı. Bol soslu, yoğurtlu. Mis olurdu vallahi. Ben de onu yeğlerdim ama heves etmiş, uğraşmış o kadar. Ayıp olmasın diye de... Macide Hanımcığım, laf aramızda. Parla Hanım'ın hiç mutfak marifeti yok. Bir de kendini böyle pohpohluyor. Ay ne demişler? Sen kendini övme. Bırak el övsün. Ne yaparsın işte. Neyse, Yıldız'ım sen bana az bir şey hazırla. Odama getir. Ama lütfen görmesin. Ayıp olur. Tabii Macide Hanımcığım. Ben sizi hiç aç korkmuyorum. Hemen hazırlıyorum şimdi bir şeyler. Sağ olasın Yıldız'ım. Dediğim gibi görmesin. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Yeni sezon ürünlerinin tanıtım kampanyası ile alakalı birkaç detay hakkında konuşmak istiyordum sizinle. Uygunsanız eğer. Değilim. Bu biraz kaba bir cevap olmadı mı Yunus Bey sizce? Müsait olup olmadığımı sordunuz. Dürüstçe cevap verdim. Peki, mühim değil. Yani Allah'tan böyle şeylere takılan bir insan değilim. Neyse. Yine de tanıtım kampanyası ile alakalı konuşmamız gerekiyor. Yani durum değişmedi açıkçası. Şimdi bu kampanya... Reyhan Hanım, burada yenisiniz. Bazı şeyleri bilmemeniz çok normal. Ama öğrenmek zorundasınız. Öncelikle, ben odamdayken içeriye kimse giremez. Bunu burada herkes iyi bilir. Sekreter Filiz Hanım'a sorsanız söyleyecektir. Kapı aralıktı. Ama ilk kural, sözümü kesmeyin. Kapının açık olması hiçbir şeyi değiştirmez. Ben odamdayım ve çalışıyorum. Dediğim gibi, ben odadayken içeriye kimse giremez. İkincisi, eğer çok acil bir durum varsa, muhakkak bana ulaşmak zorundasınız. Müsaade almasını bileceksiniz. Ve son olarak, işimle ilgili konuları ayaküstü konuşmayı sevmem. Haftada bir toplantı odasında enine boyuna konuşmayı tercih ederim. Takvimi Filiz'den öğrenebilirsiniz. Şimdi izninizle çalışmam gerek. Tabii.
Çıkarken de kapıyı çekin lütfen. Aralık görüp giren olmasın. Ne sanıyorsun kendini ya? Çalışırken odama kimse giremezmiş. Bu öfkeli tasarımcı ayakların bana sökmez. Aklın sıra zor adamı oynuyorsun öyle mi? Rana Kaya'yım ben. Dişe diş, sonuna kadar savaşırım. Mutlaka bunu sen de bir gün göreceksin. O zaman göreceğim ben de senin havanı. Yunus Erdener. O halde beklemede kalıyorum şimdilik. Senden en kısa zamanda da olumlu bir haber alacağımı umuyorum. Alacağından emin olabilirsin. Ama benim de senden bir ricam var. Nedir? Ortağım olmak için yalvardığın o günleri bir an bile aklından çıkarma. Bak ben sana inandım, güvendim. Bu iş pis de olsa girdim. Bu yüzden %100 güven duyguna ihtiyacım var. Ancak bu şekilde bu işin altından kalkabiliriz. Geçirmene gerek yok. Ben giderim. Filiz Hanım, Göce'ye 2 kişilik rezervasyon yaptırın. En yakın tarihe. Ayrıntıları mailimde görmek istiyorum. Bunlar dosya alınıp kaldırılacak. Tamam efendim. Filiz Hanım iş saatleri içinde tatil planı yapmak ne kadar etik sizce? Yok efendim, kendim için değil. Tarik Bey için rezervasyon yaptıracağım. Peki, kolay gelsin o zaman. Teşekkürler. Alo, iyi günler. Haktanır Holding'den arıyorum ben. Tarik Karakaş için 2 kişilik rezervasyon yaptıracaktım. Demek tatile gidiyorsun Tarik Bey. Hem de rezervasyon işini sekreterine bırakarak. Eşinin bundan haberi var mı acaba? Bu işte bir gariplik var ama neyse. Çıkar yakında kokusu. Bekleyelim ve görelim. Kilo alırsam tek suçlusu sensin. Ay Hümi bir kereden ne olacak? İnsan böyle kilo alıyor işte. Yedik ve bitti. Pişmanlık duymak yok. Bahaneler hazır. Sen onu bunu bırak da tatlıyı nasıl buldun onu söyle. Puanla bakalım. Sağ ol. Hu Kerem. Bir şey söylüyorum sana burada. Nasıl buldun tatlıyı? Ha, güzel. Güzel. Bu kadarcık mı? Ay ben bütün gün heyecanla mutfakta ne kadar uğraştım. Kerem dev sevecek diye. Sen güzel deyip geçiştiriyorsun öyle mi? Ya ne alakası var? Ne geçiştirmesi? Bir de dediğine bak ya. Ya şu an Face'te durumumu berbat hissediyor diye güncellesem yeridir yani. Ay Parla çok tatlısın. Hayır ben ne dedim ki şimdi anlamadım yani. Tamam Kerem sus. Ama sen Kerem'e ne bakıyorsun? O ne anlar tatlıdan? Ha şimdi böyle mi olduk? Tamam bitti bir daha yok sana. No way. Bitti. Bundan sonra sadece yaparsın Memi için yapacağım. Ya bana uyar. Siz kadınlar gerçekten çok acayipsiniz. Bir şey demiyorum artık ya. Deme zaten. Aman boş versin onu. Gerçekten çok güzeldi. Ellerine sağlık. Ay afiyet olsun. Ne kadar uğraştığımı sen biliyorsun Hümi. Yunus Bey. Kahretsin! Gördüm yaptığını. Senin yüzünden çizimim mahvoldu. Hiçbir işe yaramaz artık, çöp. Ben özür dilerim.
Özür dileme. İzinsiz odama girme artık. Yeter. Kaç kere daha söylemem gerekiyor? Anlaman için ne yapmam gerekiyor? Ben kapıyı çalmıştım. Ses vermeyince duymadınız zannettim. Özür dilerim. Çık dışarı. Hiçbir şey söyleme bana. Hadi ne duruyorsun? Tamam. Özür dilerim. Tarik Bey? Gidiyor musunuz Tarik Bey? Evet Rana Hanım. Bir şey mi oldu? Ha yok, öylesine sordum. Ben biraz daha mesaiye kalacağım. Gözünüz arkada kalmasın. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Neredesin aşkım? Merak ettim seni. Ofisteyim, çalışıyorum canım. Daha çok sürecek mi işin? Ya düşündüğümden de uzun sürdü toplantı. İşin kötüsü daha da uzun sürecek gibi görünüyor. Ya. Evet canım, maalesef. Ben de seni çok özledim karıcığım. İnan önemli olmasa bir dakika bile durmam. Az daha sabret. Toplantı biter bitmez uçarcasına geleceğim yanına. Tamam, şimdi kapatıyorum. İçeridekileri daha fazla bekletmeyeyim. Tamam, ben de seni seviyorum hayatım. Ya kapıyı çalmasam söylensin ama kapıyı çaldım. Üstelik postacı gibi 2 kere çaldım. Ya hani postacılar 2 kere tıklatır ya. Üf, aman boş ver sen beni, ne dediğimi biliyor muyum ben? Ya ben ne yapacağım bu adamla? Bir püf noktası falan yok mu bunun? Nasıl anlaşıyorsunuz siz? Vallahi Yunus Bey zordur. Yani hepimiz iyi biliriz bunu. Çok zorunlu olmadıkça yaklaşmayız kendisine. İyi ama ben ne yapacağım? Stajyer olarak girdim yanına. Böyle yaparsa ben staj yapamam ki. Yani acaba diyorum yol yakınken kendine başka bir yer mi bulsan staj için? Beni yanlış anlama lütfen. Senin iyiliğin için söylüyorum. Yok, haklısın. Hem stajın da heba olmamış olur değil mi? Evet. Ben yol yakınken ayrılayım buradan. Ben her şey için teşekkür ederim. Umarım bir kusurum olmamıştır. Estağfurullah. Olur mu hiç öyle şey? Kendine iyi bak. Umarım gönlüne göre bir yer bulursun. Her şey buraya kadarmış Birce Demiray. Hayallerine veda ediyorsun. Neyse, yapacak bir şey yok. Hem ne demişler? Life goes on. Duvar arasında sıkıştım kaldım. Annesiz, sevgisiz, çaresiz yaşarım. Kara kışlar geçmez mi, bahar hiç gelmez mi? Yoruldum ağlamaktan, nedir günahım? Dört duvar arasında sıkıştım kaldım. Annesiz, sevgisiz, çaresiz yaşarım. Kara kışlar geçmez mi, bahar hiç gelmez mi? Yoruldum ağlamaktan, nedir günah?